Merhabalar, ben Hamdi Murat Yıldırım. Size bu videoda Linux komutlarından find komutunu kısaca tanıtacağım. Birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle neden find komutuna ihtiyaç duyarız ondan bahsetmek isterim. Dosya sistemi üzerinde çok fazla dosya ve klasör olabilir. Bunlar arasında arama yapmak önemli. Onun için find komutu tasarlanmış. Find komutundan sonra dizin listesi veriliyor. O dizin listesi üzerinde belirttiğimiz kriterlere göre arama yapılıyor. Ama bu arama tekrarlı yapılıyor. Yani tüm alt klasörlerin hepsine bakılıyor teker teker. Hatta onların da alt klasörleri yani ağacın dallarının köklerinin en dibine kadar bakılıyor. Bununla ilgili bir örnek mesela find dizin listesi, diğer bir de işte klasör listesi. Bir ya da birden fazla klasör listesi olabilir. Bir ifade seçenekle birlikte ifade giriyoruz. Bu belirttiğimiz kritere göre arama yapılıyor. Bunlardan biri de name seçeneği. Burada dosyanın ismine içinden bir şablon seçiyoruz. Mesela bu aramayı kök dizinin altındaki USR, onun altındaki alt klasör include arasında içinde yapıyor. Ama tekrarlı bir şekilde soketle başlayan H ile biten uzantısı H olan soketten sonra 0 ya da 0'dan fazla karakter olabilir. Bunların hepsinin eşleşen dosyaların hepsinin tam yollarını ekrana basacak bize. Görelim. Bakın burada include'un altında x86 ile başlayan ve devam eden GNU ile biten bir klasör. Onun altında bits, SYS, ASM klasörleri var. Onların içinde soketle başlayan ve H ile biten dosyalar buldu. Kimisi soketten sonra underscore geldi, soketten sonra nokta H ile bitti. Mesela ASM generic diye bir başka klasörü var include'un, onun altında da buldu. Include'un altında Linux klasörü var, onun altında da buldu. Başka bir tane seçenek, find seçeneği. Bunda da yine bu sefer de dosya belirtiyoruz. Yani argüman olarak, never seçeneğinin argüman olarak dosyayı yazıyoruz. Bu dosyadan değiştirme tarihin zamanından daha sonra değiştirilmiş olan dosyaların tam listesini ekrana basıyor bize. Tam yoluyla basıyor. Örneğimize bakalım. Mesela 3.txt dosyası bu aramayı tekrarlı bir şekilde kullanıcının ev dizininde yapacak. Tilde kullanıcının ev dizinini gösteriyor bize. 3.txt'den sonra güncellenen tüm dosyaları ama nerede? Kullanıcının ev dosyasında olanlar tekrarlı bir şekilde ekranda gösterecek. Evet, örneğimize bakalım. Şimdi tabii bu bir senaryo oluşturmamız gerekiyor. 1.txt yarattık. 2.txt bu arada taş komutu boş dosya yaratır. Önemli olan 3'ten sonra 4.txt ve 5.txt'in yaratılmış olması. Ve bu yaratılmadan sonra değişen bazı sistem dosyaları da var. Burada tabii ki içinde 4.txt olacak, 5.txt olacak. Nokta 5 underscore history dosyası da komut tarihçesini tutmak için var. Ve diğer de kullanılan, güncellenen bazı dosyalar var o arada. Belki başka uygulamaların güncellediği. Onların da listesini gördük ve gerçekten de ev dizinin altındayız. Bir de dosya büyüklüğüne göre de arama yapabiliriz. Mesela tabi burada size seçeneğini yazdıktan sonra bir hedef büyüklük belirlememiz lazım. O büyüklük, o kriteri sağlayan dosyaların tam yolları ekranda basılacak. Evet, örneğimize bakalım. Örneğimiz için user include klasörü altında arama yapacağız. Mesela burada boyutu 1400 kilobayttan büyük. /usr/include altında bulunan dosyaları ama tekrarlı bir şekilde arama yaparak tam yollarını ekranda bize gösterecek bu komut. Evet, şu anda biraz sonra ekran görüntüsünü göreceğiz. Evet, bu komutu çalıştırdığımız zaman 3 tane böyle dosya çıktı. Bunu da bir xargs denen bir komut var. Pipe'dan sonra yazdığınız zaman gerçekten de bunların boyutlarına baktığınız zaman burada boyutlarını görüyoruz. Bir tanesi 195 1.9 MB, diğeri 1.4 MB, diğeri de 2.3 MB, yani 1400 kilobayttan büyükler. Bir başka
birden fazla seçenek de kullanabiliriz. Mesela boyut seçeneği ile exec seçeneği. Yani bu bulduğu dosyalar üzerinde bir işlem tarif edebiliriz. O da mesela o dosyaların detaylı olarak dosya e, özelliklerinin gösterilmesi. ls komutu dosyada klasörün hakkında daha fazla bilgi verir bize. Adı, kim yarattığı, izinleri nedir vesaire. Mesela biz bunu çalıştırdığımız zaman exec'ten sonra ls komutu bu süslü kapalı parantez bu size komutunda size seçeneğinden dolayı bulunan dosyaların temsil etmek için kullanılıyor ve üzerine çalıştırdığımızda gördüğünüz üzere bu bulunan 3 dosyanın da boyutunun 1.4 MB'dan büyük olduğu, 1400 KB'dan büyük olduğunu görürüz. Daha fazla komut ve hem find komutu hem de diğer Linux komutları için örnek görmek isterseniz uzem.pardus.org.tr adresini ziyaret edebilir. Eğitmeni olduğum Linux ve Pardus komut satırı eğitimini ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Ve bu eğitim sonucunda alacağınız sınavda yeteri kadar puan toplarsanız da sertifika alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.